Herkese merhaba. Bugünkü incelememizde gerçekten akıl almaz bir konuyu masaya yatırıyoruz. Günlerce hepimizin konuştuğu, ülke gündemine damga vuran o meşhur Palu ailesi vakasının derinliklerine ineceğiz. Ama baştan söyleyeyim, öyle sansasyonel manşetlerde kaybolmayacağız. Bunun yerine psikolojinin ve sosyolojinin merceğinden bakarak o aşırı psikolojik kontrolün anatomisini çıkaracağız. Yani sıradan bir aile nasıl kapalı bir suç örgütüne dönüşebilir, insan zihni nasıl bu kadar uç noktalarda manipüle edilebilir? Hedefimiz tam olarak bu kontrol mekanizmalarını şeffaflaştırmak. Hazırsanız buzdağının görünmeyen yüzüne doğru harika bir analiz yolculuğuna başlıyoruz. Şimdi yol haritamıza hızlıca bir göz atalım. Önce büyü ve kontrol kavramlarına bakacağız. Ardından paylaşılmış paranoya, sosyal bağlar ve çete dinamiklerini inceleyeceğiz. Sonrasında hastalık ikilemi, tanı ve tedavi süreçleri ve son olarak da toplumsal uyarılar ile incelememizi toparlayacağız. İlk durağımız büyü psikolojisi ve kontrol mekanizmaları. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Ahmet Ertan Tezcan'ın klinik gözlemlerinden yola çıkalım. Büyü psikolojisi dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Basitçe, bireylerin doğaüstü güçler tarafından lanetlendiklerine ya da takip edildiklerine inanmaları durumu. İşin garibi, Tezcan Hoca'ya göre bu durum Türkiye'deki günlük psikiyatri pratiğinde sandığımızdan çok daha sık karşımıza çıkıyor. Yani şizofreni ya da panik bozukluk vakalarında bile insanlar bana büyü yapıldı diyerek bilim dışı sözde kurtarıcıların peşine düşebiliyorlar. İşte manipülasyon için o devasa kapı tam da bu psikolojik kırılganlıkla aralanıyor. Peki bu manipülasyon pratikte nasıl işliyor? Şöyle düşünün, ortada adım adım işleyen bir sistem var. Baskın kişi, ailenin 3 harfliler ve cinlerle ilgili o derin korkularını resmen bir silaha çeviriyor. Yakın akrabaları, özellikle de Tahn ailesini bu karanlık büyülerin kaynağı olarak gösteriyor. Önce insanları dehşete düşürüyor, sonra da çözüm benim diyerek ortaya çıkıyor. Sözde korunma bahanesiyle ailenin tüm maddi varlıklarını ele geçiriyor. Ve sonuç ne oluyor dersiniz? Aile dış dünyadan tamamen izole edilip aylarca bir arabanın içinde yaşamaya ikna ediliyor. İnanılmaz gerçekten. Ama bir o kadar da tıkır tıkır işleyen bir plan. İkinci bölümümüze, yani paylaşılmış paranoid bozukluk kavramına geçelim. Tüm bu akıl almaz tabloya tıbbi pencereden baktığımızda karşımıza çıkan şey paylaşılmış paranoid bozukluk. Profesör Doktor Tezcan bunu şöyle anlatıyor. Düşünün ki çok ağır hezeyanları olan, mantıkla asla ikna edilemeyen baskın bir kişi var. Ve bu kişi kendi hastalıklı düşüncelerini etkiye açık, telkine yatkın insanlara empoze ediyor. Yani ortada aslında tek bir kişinin sanrısı var ama bu sanrı bulaşıcı bir virüs gibi ailenin diğer üyelerine de yayılıyor. Bir süre sonra hepsi aynı hayali gerçeklik olarak yaşamaya başlıyor. Bakın burası çok önemli. Burada iki zıt profilin bir araya gelmesi söz konusu. Bir yanda antisosyal özellikler gösteren, günde defalarca yalan söyleyip kendi yalanına inanan bir mitomani hastası var. Diğer yandaysa yönlendirilmeye son derece açık, dış dünyadan koparılmış ve söylenen her şeyi bir sünger gibi emen mağdurlar var. İşte bu dinamik, kurbanların neden mantıklı düşünemediğini ve kontrol edenin nasıl mutlak bir iktidar kurduğunu klinik olarak çok net açıklıyor. Gelelim üçüncü başlığımıza, sosyal bağlar ve çete teorisi. Kriminoloji perspektifinden baktığımızda durum daha da ilginçleşiyor. Bu aile, işledikleri suçlar ve hareket tarzlarıyla aslında tam teşekküllü bir çete gibi çalışıyor. Neden mi? Malcolm Klein ve Thrasher'ın çete teorilerine göre bir grubu bir arada tutan en güçlü harç ortak bir düşmandır. Bizim vakamızda da baskın kişi, akrabaları olan Tahnal ailesini o dış düşman olarak üretiyor. Onları büyücü, komplo kuran bir güç olarak kodluyor. Böylece aile, dışarıdaki bu sahte düşmana karşı kenetlenip kendi ahlaki kurallarını yaratan kapalı bir suç örgütüne dönüşüyor. Şimdi kriminolog Travis Hirschi'nin o meşhur sosyal bağ teorisi üzerinden bu sistemin nasıl örüldüğüne bir bakalım. Hirschi, bir kişinin topluma 4 bağla tutunduğunu söyler. İlk adım bağlanma. Baskın kişi aileyi kendi köklerinden koparıp sadece kendisine bağlanmaya mecbur bıraktı. İkincisi taahhüt, ailenin eğitimsizliği ve korkuları toplumla kuracakları kariyer ya da gelecek hayallerinin önüne geçti. Üçüncüsü katılım, aileyi normal günlük hayatının o olağan koşturmacasından çekip aldı. Ve son olarak inanç, ailenin dini değerlerini çarpıtarak kendi çıkarına hizmet eden bir silaha dönüştürdü. İşte toplumla olan bu bağlar tek tek koparıldığında suç ve sapkınlık da kaçınılmaz hale geliyor. Dördüncü bölümümüz oldukça kritik bir tartışmayı barındırıyor, hastalık ikilemi ve sosyolojik bir eleştiri. Burada hepimizin sorması gereken o kışkırtıcı soru şu: eğer biz kalkıp bu kadar sistematik bir istismara sadece hastalık dersek,
Failleri ve görevini yapmayan kurumları sorumluluktan kurtarmış, onları aklamış olmuyor muyuz? 5. bölüm. Tanı ve tedavi süreçleri. Peki uzmanlar bu kör düğümü klinikte nasıl çözüyor? İzlenmesi gereken çok net adımlar var. İlk ve kesinlikle en kritik adım, etkilenen bireyleri derhal ama derhal o baskın kişiden uzaklaştırmak. Tedavinin anahtarı bu kopuşta yatıyor. İkinci adımda ayrılan mağdurlar için hemen aktif psikiyatrik tedavi başlatılıyor. Üçüncü olarak baskın kişinin durumuna bakılıyor. Antisosyal mi yoksa ağır psikotik mi tıbben değerlendiriliyor. Ve dördüncü adımda elde edilen veriler ışığında hukuki sürecin işlemesi ve hesap verilebilirliğin sağlanması güvence altına alınıyor. Burada aklınızda kalmasını istediğim çok umut verici bir klinik gözlem var. Etkilenen o kişiler baskın figürün çekim alanından fiziksel olarak çıkarıldıkları anda inanılmaz hızlı bir şekilde gerçekliğe geri dönmeye başlıyorlar. Yani o asla kopmaz sandığımız psikolojik zincirler araya mesafe girip doğru müdahale yapıldığında kırılabiliyor. Büyü bozuluyor anlayacağınız. Ve son bölümümüz toplumsal uyarılar ve önlemler. Toplum olarak bu vakadan çıkarmamız gereken çok net dersler var. Birincisi, cehalet ve eğitimsizlik manipülasyon için adeta bir can suyu. İnsanlar sorgulamayı bıraktığında o sahte kurtarıcılara inanmaları çok ama çok kolaylaşıyor. İkincisi, kendi içine tamamen kapanmış, dünyayla bağını koparmış aile yapılarına karşı çok daha dikkatli olmalıyız. Üçüncüsü ve en hayati olanı bir şiddet veya istismar mağdurunun beyanı anında ve büyük bir ciddiyetle ele alınmak zorunda. Ve tabii ki öğretmeninden doktoruna, polisinden sosyal çalışmacısına kadar tüm kamu görevlileri bu işaretleri takip edip bildirmekle yükümlü olmalı. Çarkın tek bir dişlisi bile dursa maalesef sistem kilitleniyor. Analizimizi toparlarken siyaset bilimci Hannah Arendt'in o sarsıcı kavramını anmamak elde değil. Kötülüğün sıradanlığı. Arendt der ki, kötülük her zaman canavarlardan gelmez. Çoğu zaman sorgulamadan itaat eden, düşünme yetisini askıya alan ve bana ne söylendiyse onu yaptım diyen sıradan insanlardan gelir. Bu vakada da akıl almaz boyuttaki eylemler, manipülasyona boyun eğip düşünmeyi bırakan bir grubun itaatkarlığı içinde normalleşmiş ve sıradanlaşmıştır. Tüm bu konuştuklarımızın ışığında gelin şu soruyla veda edelim. Eleştirel düşüncenin manipülasyon büyüsünü daha hiç başlamadan bozduğu o dirençli toplumu nasıl inşa edebiliriz? Araştırmak, öğrenmek ve bilimden sapmamak sadece kişisel bir tercih değil. Hepimizi koruyan yegane toplumsal kalkanımızdır aslında. Zihninizi her zaman açık ve sorgulayıcı tutun. Bu harika incelemeye katıldığınız için teşekkürler. Bilgiyle kalın, hoşça kalın.